Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binnur'un Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için muhteşem lezzetiyle anne keki tarifi paylaşıyor olacağım. Herkese iyi seyirler. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden bu mis kokulu çok lezzetli anne kekinin tarifine geçiyorum. Herkese iyi seyirler. Kekimizi 35 santimlik yuvarlak fırınımızda pişireceğiz. Tepsinin taban kısmını zeytinyağıyla yağlıyorum. Fırça yardımıyla her tarafın zeytinyağı olmasını sağlıyorum. Sizler isterseniz bu aşamada tereyağı da kullanabilirsiniz. Zeytinyağıyla yağlamış olduğum tepsiyi kenara alıyorum. Kek harcımızı karıştırmak için derince kasemizi aldık. İçerisine oda sıcaklığında bekletmiş olduğum 4 adet yumurtayı ekliyorum. 1,5 su bardağı toz şekeri ekledikten sonra yumurtayı ve şekeri güzelce kıvam alıncaya kadar karıştırıyorum. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz, abone olarak beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Beğeni ve o güzel yorumlarınız benim için gerçekten çok kıymetli. Bu keki yaparken sizler için önemli bir püf noktası paylaşmak istiyorum. Kullanmış olduğunuz bütün malzemelerin oda sıcaklığında olmasına özen gösterin. Aksi halde kekiniz kabarmaz ve içerisi pişmez. Bu arada kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 250 mililitre. Görmüş olduğunuz gibi çırpmaya devam ettikçe kek harcımızın kıvamı oldukça güzel oluyor. Yumurta ve şeker mayonez kıvamını aldıktan sonra bu bizim için yeterli oluyor. Diğer malzemelerimizi karıştırabiliriz. İçerisine oda sıcaklığında bekletmiş olduğum 1 su bardağı yoğurdu ekliyorum. Yoğurtla birlikte yumurtayı ve şekeri güzelce pürüzsüz kıvam alıncaya kadar çırpıyorum. Yoğurdun pürüzsüz kıvam alması çok önemli. Bu aşamadan sonra artık mikserimizi kek harcımızın içerisinden çıkartıyoruz. Diğer malzemeleri çırpıcı yardımıyla karıştıracağız. Daha sonra 1 su bardağı zeytinyağını ekliyorum. 1 su bardağı oda sıcaklığında bekletmiş olduğum sütü ekliyorum. Çırpıcı yardımıyla tekrar karıştırıyorum. Bu aşamada çok fazla karıştırarak kek harcınızı söndürmeyin. Koymuş olduğunuz malzemelerin birbirine karışması yeterli. Bu tarifimde 3 su bardağı un kullandım. Unumuzu eleyerek ekliyoruz. Unun ilk önce bir kısmını eleyerek ekliyorum. Daha sonra içerisine 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu, 1 tatlı kaşığı karbonatı ekleyerek bunları da güzelce eliyorum. Daha sonra unun kalan kısmını bunların üzerine eliyorum. Bu sayede kuru malzemeler birbirine daha güzel karışacak. Unun bir kısmını koyduktan sonra çırpıcı yardımıyla karıştırıyorum. Oldukça akışkan güzel bir hamur elde edeceğiz. O yüzden unumuzu yavaş yavaş ekliyoruz ve yavaş yavaş karıştırıyoruz.
Tarifimde kullanmış olduğum bütün malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Kalan unu da eliyorum. Toplamda 3 su bardağı un kullanmış oldum. Bütün malzemeler pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar karıştırıyorum. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz, sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca kanalımda birçok güzel tarifim var. Onlara da göz atmayı sakın unutmayın. Kek harcımız oldukça güzel oldu. Pürüzsüz kıvamda olan kek harcını tepsinin içerisine boşaltıyorum. Bu arada fırınımızı da 170 derece alt üst ayara açtık. Kekimizi ısınmış fırına koyacağız. Spatula ile üzerini şöyle bir düzelttikten sonra tezgahın üzerine birkaç kere vuruyorum. Böylelikle içerisindeki hava kabarcıklarını da almış oluyoruz. Genelde bu tepsiyle kek pişirdiğim zaman fırının alt gözünden bir yukarısına koyuyorum. Bu sayede altı üstü güzel bir şekilde pişmiş oluyor. 35 dakika boyunca fırının kapağını hiç açmadan kekimizi pişirdik. Kürdan testi yapıyoruz. Kekin içerisine kürdanı batırıyorum. Temiz çıktıysa piştiği anlamına geliyor. 35 dakikanın sonunda çok güzel bir şekilde kekimiz pişmiş. Fırından çıkartıyoruz. İlk sıcağının geçmesini bekliyoruz. Bu aşamadan sonra kekinizi istediğiniz gibi kesip servis edebilirsiniz. İster sade olarak tüketin, isterseniz üzerine biraz pudra şekeri serpiştirin. Hiç fark etmez, her türlü gerçekten bu kekin lezzeti çok güzel oluyor. Sizlere bir de tadına doyamayacağınız bu leziz kekin iç dokusunu göstermek istiyorum. Süngerimsi kıvamda pofur pofur kabaran mis kokulu anne kekimiz gerçekten çok güzel oldu. Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalıştım. Ancak yine de aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışırım. Bu leziz ve tadına doyamayacağınız anne kekini yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Tamamen soğuduktan sonra üzerine pudra şekeri serpiştirerek afiyetle tüketebilirsiniz. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünce olması dileğiyle, hoşça kalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.